Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Netflix'te izlediğimiz ve bittiğine üzüldüğümüz dizilerden bahsedeceğiz. Güzel diziler var hakikaten. Yani Evet. aslında belgesel tadında olanlar da var. Belgesel kuşağını da ayrı yapmak istiyorduk ama Yapacağız. vazgeçemediğim ve söylemek zorunda olduğum bir şey var. En sona saklamayı düşünüyordum. Şimdiden onunla gireyim mi acaba? Ne o? The Last Dance. The Last Dance. Söylemeden olmaz. Yani Michael Jordan'ın belgeseli diyelim kısaca. Hayatı, yaşadıkları muhteşem bir belgesel. Onu yani belgesel de dememek lazım. Yani müthiş bir hikaye var ortada. Ve bunu dizi halinde sundu bize Netflix. Yaşanmışlık. Çok güzel abi. Michael Jordan'ın hakikaten yanında bir belgesel ekibi gezdirdiği gerçeği de ortaya çıkmış oluyor. Evet ya. Müthiş keyifli. Adamın hayatı hani sadece o basketler vesairelerden ibaret değil. Aslında hayatında neler yaşadığı, baskete ara verip de beyzbola dönmesi vesaire. Belki de çoğumuzun bildiği ama bazılarımızın da bilmediği bir sürü gerçek ortaya çıkıyor. Hadi başlangıcı bununla yapmış olayım. Muhakkak izleyin. Ve başarıya dair de bayağı insanı ne denir? Şevk ediyor mu denir? Şevk ediyor mu? Sevk ediyor mu? Sevk ediyor, şevk ediyor. Her şeyi yapıyor yani. Ne diyor tam olarak acaba? Bakalım mı? Google'layalım mı? Sonra. Hadi geç bakalım. Başka neyimiz vardı? Narcos. Narcos efsane. Pablo Escobar. Pablo Escobar. İlk 2 sezonda Pablo Escobar'ı, 3. sezonda da Cali kartelini Evet. anlatıyor. Bir de Narcos Meksiko'da var. Tam o tatta değil ya. Böyle aslında Escobar'ın öldüğü yerde bırakmak lazımmış gibi bir durum var ortada. Yani Narcos Escobar, tabii Escobar'ın öldüğünü zaten herkes biliyor. İzleyen de bilecek onu. Kedimize Pablo ismini koyma sebeplerinden biridir. Tabii devamlı sesini diyorlardı ara ara yayınlarda. Her Aynen. yerde var yani Pablo. Evet. Geç bakalım. Sense8. Sense8 çok enteresan. Ben başlamıştım bir gece Sense8'e. Dedim ki bunu beraber izlememiz lazım yani. 8 ayrı ülkede 8 ayrı karakterle başlayan bir hikaye. Hatta ikinci sezonda bir tane karakter değişiyor. Siyahi bir karakter ama değiştiğini bile anlamıyorsun. Hikaye o kadar güzel gidiyor ki o karakterin yerine başkası geçiyor ama ne olduğunu anlamıyorsun, devam ediyor. Biraz açık bir film. Spartaküs kadar olmasa da. Wow, kapışırlar ya. Kapışırlar Spartaküs'te. Her şey var yani. Her türlü aktivite. Eğlenceler, şakalar. Şakalar var. Hatta uzun bir ara verildi Sense8'e. Kaldırıldı zannettik hatta. Ama en son hayranlarının yoğun bir şekilde Netflix'e yazması üzerine sezonu tamamlamak zorunda kaldı Netflix. Yani bir 3-4 bölüm daha çekti onun üstüne. Çünkü maliyeti ultra yüksek bir Tabii filmmiş. çok büyük bir ekip yani ben girdiğimde araştırmaya boğuldum içinde yani. 8 ülkede çekiliyor zaten Evet, çok ayrı büyük. ayrı. 8 tane birbirinden bağımsız karakter var. Hepsi gözlerini kapattığı zaman diyebilirim. Aslında kapatmadan da oluyor ama birbirinin aklına girebiliyor ve birbirlerinin hayatlarında yaşıyorlar. Bir yerlerindeler yani. Müthiş bir Duygusal hikaye. bir iletişim kuruyorlar Evet. aslında dünyanın farklı yerlerinden. İlk bölümü izlediğiniz zaman ilk 2 bölümde büyük ihtimalle ya ben bunu anlamadım bu ne ya falan dedim ben. Tabii. Ben dedim bunu izlemem. Benim dedim beynim bunu almıyor hayatım Evet. dedim. Ya izliyorsan sen izle. Ben dedim izlemeyeceğim. Aralarda hani izlerken böyle bir yancı oldum falan Burcan'a. Hani konuyu aşağı yukarı algıladım. Özellikle son bölüm zaten. Aman tanrım. Bayağı iyiydi abi. Bayağı iyiydi. Başlarken başlamak istemediğim, sonrasında da bittiğini üzüldüğüm bir dizidir Sense8. Geçiyorum o zaman. Aynı maç gibi geçeceğim ama Evet. geçeceğim. 13 Reasons Why. Çok güzel bir hikaye bu da. Bir tane ölen bir ablamız var bizim lisede. Ölen değil, intihar ediyor İntihar aslında. ediyor, değil mi? Etrafındaki işte tepkilerden ve ona yaşatılan duygusal çöküşlerden dolayı 13 tane sebep belirliyor kendine ve intihar ediyor. İntihar etmeden önce de o Bunları 13 sebebi Ufak bir kasede kaydediyor değil mi? Öyle bir şey. Birkaç ufak tane. kasetleri. 13 kasede miydi? 13 Öyle kasede, bir şeydi. bir Evet. kutu dolusu 13 kasede kaydediyor, bir yere koyuyor. Bunun çok yakın arkadaşı var. Neydi arkadaşının adı? İsmini Clay. bilmiyorum. Yani Clay miydi? olabilir. Evet, Clay, Clay'di. aynen. Hana kızın adı, erkeğin adı Clay. Clay de kıza çok aşık falan zaten yaşarken. Ölünce de bir şeyin içine giriyor yani. Buhranın içine giriyor. Ondan sonra da o kasetleri dinledikçe araştırmaya ve aslında bir yandan da hani hafif intikamsal şeyler. Var, o onlar tip da şeyler var yani ama gençlerin oynadığı bence çok başarılı bir dizi. Evet, karakterleri ya bir ya iki kere Netflix'in başka bir dizisinde görmüşsündür. Yürür onlar yani. Yürür. Hepsi ayrı ayrı yürür. Ha, bu arada bir ayrıntı vermek istiyorum. Biz bu filmleri alıp da önceden yazalım, okuyalım şeklinde gitmedik. Üstüne bir kurgu yapalım da ya bunları söyleyeceğiz videoda tarzında değil de içimizden ne geçiyorsa söylemek istedik değil mi? Evet. Onun da ayrıntısını verelim. Çünkü biz bunları yazdık da bunları okuyalım tadında bir video olsun istemiyoruz. Aynen. Başka ne vardı? Spartaküs dedin. Spartaküs olsun ya. Spartaküs dedim. Spartaküs'ü ben izlemedim. Ben yani beni boğdu Spartaküs. Nasıl bu ya abi? Boğdu, beni boğdu. Onu boğdukça beni açtı.
Spartaküs'ü tabii ki izlemeyen yoktur. Olmayacağını da düşünmüyorum. Olduğunu da sanmıyorum. Ben ara ara yine izledim. Yani beni sarmayan ama Burcan'ı çok saran dizilerde ona destek olup eşlik ediyorum. Bakalım hocam neler izliyorsun Ama çok keyifli. Neler geçiyor beyninde hayal dünyasında. Abi Spartaküs zaten konuyu herkes aşağı yukarı biliyor Spartaküs'te. Kölelerin eski Roma'da efendileri diye adlandırılan kişilere başkaldırısı, yani bu gladyatörlerin veya diğer kölelerin başkaldırısı ile alakalı bir film. Gerçekten de yaşamış bir insan zaten Spartaküs. Zamanında da iyi bir abimiz yani. Hatta eskiden Bir Demet Tiyatro zamanında böyle Spartaküs der ki falan yapardı Erdal Tosun. Yani kadınların görsel erkek vücut amaçlı. İyi ama. Erkeklerin de işte görsel kadın vücut amaçlı izlediği aslında ama gerçekten ciddi bir konusu olan bir yapı. Var. Onları da ayrıca... Konu biraz ikinci plana düşüyor bazı sahnelerde düşüyor ama tabii canım ya. müthiş, gerçekten çok güzeldi. Neye geçiyoruz o zaman? Breaking Bad. Breaking Bad. Zaten bizim pek bir şey söylememize gerek yok. IMDb en tepeye koymuş zaten. Aynen. Tüm zamanların en başarılı yapımlarından biri o da. Heisenberg. Televizyon dizilerinden biri. Bilmeyenler için biz söyleyelim tekrar. 50 yaşında bir kimya öğretmeni. Evet. Kanser olduğunu öğreniyor ve ondan sonra da aynı anda hatta yani hayat kesiştirir ya bazen böyle bir şeyleri. Eski bir öğrencisinin uyuşturucu satışı falan yaptığını öğreniyor. Derken diyor. Nasıl söyleyeceğim nasıl diyor. Nasıl söyleyeceğim diyor. Aileme bari güzel bir para bırakayım diyor. O da bununla beraber beynini uyuşturucu içinde kullanıp birlikte büyüyorlar. Dev oluyorlar ama. Dev oluyorlar ve harbi çok iyi şeyler yapıyorlar. Öğrencisinin adı Bırakamayacak neydi bu duruma arada? geliyorlar. Öğrencisinin adı neydi? Jesse Pinkman. Jesse aynen. Jesse de efsane bir karakter. Onu da yani izlemeniz şart abi. Çok da bir şey anlatmayalım yani. Ne diyelim. Okay. Geçelim hemen. Geçelim. House of Cards. House of Cards da çok güzel bir diziydi. Yani şöyle söyleyeyim sana. House of Cards'ta şöyle bir şey vardı. Zaten başrol Kevin Spacey. Efsane bir adam. Çok fazla diyalog var dizide. Birazcık düşebiliyorsun bazen. Uzun diyaloglar olduğu için. Ama Amerika'nın başkanlık seçimlerinde neler yaşandığını vesaireyi hepsine saniye tanıklık ediyorsun. Ve enteresan bir şekilde zaten oyunculuklar seni alıyor götürüyor. Kevin Spacey ayrı müthiş bir karakter. Karısı harika bir karakter. Filmdeki ismi neydi karısının? Claire. Hep de bu Claire gidiyoruz bakalım. Aynen ve Müthiş. bitirme. Netflix'in ilk orijinal dizisi. Öyle mi? Evet. Onu bilmiyordum. Netflix'in ilk orijinal dizisi ve aynı zamanda da 15 tane falan hem Prime Time'da hem Altın Küre'de falan böyle farklı daha bizim bile bilmediğimiz ödül kategorilerinde falan hem yönetmen hem oyuncu falan bir ton ödülü var yani. Var değil mi? Evet. Olmaz mı abi? Hak ediyorsun. Zaten bunu. bizde şey oluyor mesela sizde oluyor mu acaba böyle sevdiğiniz beğendiğiniz aktörler işte oyuncular falan hani kadın erkek kapağında falan görürsünüz hani konu ne olursa olsun o izleniyor yani. Tabii canım, bir de İşte Kevin Spacey varsa zaten akan sular duruyor Tabii. yani. Olan Şüpheliler'de zaten o çok başka bir yer. Olan Şüpheliler deyince de aklıma geldi şimdi. Bir gün ilk defa Olan Şüphelileri izliyoruz. Arkadaşlarım tavsiye etti. Hep beraber oturuyoruz böyle. Bir tane arkadaşım da önceden izlemiş ama konudan habersiz. Tak diye eve geldi, tamam mı? Biz de kitlenmişiz artık. O şüpheli kim yani? Merak ediyoruz, tamam mı? Arkadan geçerken ben dedi işte şüpheli bu dedi. Nasıl dövüyorum? Ama şaka tadında dövüyorum ama çok kötü bir şey. Kesinlikle yaşanmaması lazım. Çok da mesela spoiler vermemeye çalışıyoruz filmleri anlatırken ama evet. Ana plandaki şeyleri tabii söyleyelim ki sizi birazcık bu dizilere çekelim istiyoruz. Bir de şöyle de bir şey var aynı zamanda yani Burcan'ın zevkleri başka, benim zevklerim başka. İkimizin de beğendiği diziler ciddi anlamda iyi diziler oluyor. Tabii evet. Kalitesini kanıtlamış diziler oluyor. Aynen. Geç o zaman, başka ne var? Hollywood da çok güzel abi. Yeni yapımlarından biri bu arada Netflix'in Hollywood. Mayıs'ta. Tadını damağında bıraktı değil mi? Öyle bir şey oldu Hollywood bitti. Hollywood zaten hepimizin merak ettiği bir şey yani alan. Ama ta ki başlangıç zamanı bu Hollywood'un yani. Tabii. Geçmişlere böyle 1900 kaçlara artık gidiyor bilmiyorum ama. Evet, ilk zamanları zaten ya. yine ana karakterlerden biri. İsmini hatırlamıyorum şimdi. Bir baksana neydi o çocuğun adı? Versace'ın ölümüyle ilgili bir dizi vardı. Ölüm Onda da başrolü. Aynen, onda da var. Çocuk gerçekten çok başarılı bir çocuk yani. Zaten bunda bir daha kanıtlıyor. Ben diyor iyi oynuyorum abi diyor. Ve Hollywood'da o zaman yaşanılan şeyler işte Amerika'daki kadınların değişik hayatlarını falan da görüyorsun. Gerçekten tadı damağında kalıp biten bir dizi. Muhakkak izlemenizi de tavsiye ederim onu da. Ve The Queen's Gambit. Evet. O da şöyle bir şey söyleyeyim öncelikle. Ben satranç oynamayı bilmiyorum. Sen biliyorsun. Destan biliyor hatta, büyük kızımız. Ama ben bilmiyorum ama gerçekten çok keyifli bir şey olduğuna dizide anlıyorsun bir kere satranç. Yani zaten oynamayı. satranç
satranç bilmeyen biri izlediği zaman zevk alıyorsa bilen kişi daha fazla zevk alıyor yani. Bundan emin olabilirsiniz. Evet ama bir şey de eksilmiyor sanki. Yani ya satranç oynamadan, bilmeden de bu diziyi izlemeyelim diye bir mantık yok. Gerçekten çok güzel bir hikaye. Bunu da izlemelisiniz. Bunu da tavsiye ederim. Yani spoiler vermekten kaçıyoruz aslında. Söylenecek çok şey var her dizi için. Evet. Ama gerçekten izlemeniz gereken bir dizi. Bir de korku filmi patlatalım. Korku filmi zaten bulmak veya gerçekten böyle hani yani nasıl diyeyim Gülmeyeceğin sana? korku filmini bulmak Gülmeyeceğin yani. korku filmi bulmak gerçekten zor oluyor. Çok da akıcı bir hikayesi olan bir korku dizisi söyleyelim. O da The Haunting of Hill House. Çok başarılı bir dizi bu da. Şöyle aslında devamı da çekildi dizinin ilk sezondan sonra. İlk sezon böyle wow diyorsun artık hemen ikincisi gelsin diyorsun ve çok kısa sürede bitirdik değil mi biz o diziyi? Muhakkak birinci sezonunu izlemeniz lazım. İkinci sezonda birazcık düşmeler oluyor. Üçüncü sezonda zaten iyice geberik bir dizi çekmişler. Hiç güzel olmamış ama ilk iki sezonu izlenir bu dizi. Kısa bir özet söyleyeyim. 2 ebeveyn ve 5 çocuklu bir aile bunlar. Onların bir geçmiş zaman bir gelecek zaman içerisinde evin içinde yaşadıkları buhranlar falanlar filanlar. Değer İzlenir. yani zaten başroldeki kadın oyuncu Çok meşhur. çok aşırı meşhur bir kadın. O yüzden izleyin. Yine Netflix'in Tap'ta bir filminde oynuyor. Onu da hatta açıklamalara bırakırım. O film de çok güzeldi bak. Son zaman filmlerinden biri yine Netflix'in. Aklıma gelmiyor şimdi ismi ama çok kaliteli bir filminin başrolü aynı zamanda o kadın. Sen izlemedin hatta. The Game galiba. Karı koca bir tatile gidiyorlar. Çok kısa sadece detayını vereyim. Böyle bir yatak oyunu sahnesi var. O izledim. İzledin mi? İzledim. Önce sen izledin sonra ben izledim. Değil mi? Şey yapıyor. Kadını bağlıyor kocası yatağa. Aynen. Sonrası kıyamet abi. Filmi izleyin bak. 2 saat falan Netflix'in başarılı film içeriği. Zor gerçekten. Başarılı bir film içeriği bu. Tamam o zaman şöyle de bir şey yapalım. Yani zaten yapacağız aslında. Benim aklımda var bunlar da Burcan'a söylememiş olabilir. Hiç söylemedi. Film içeriği yapalım. Netflix Belgesel film içeriği ise içeriği yanarız yapalım. ya. Netflix film içeriği zor abi. Gerçekten güzel film zor ya Netflix'te. Netflix biraz ateşleme yaparsan sponsorluk falan belki bir sürü filmini söylerim var diye. Bir de devam ettiklerimiz, izlemeye devam ettiklerimiz diziler var Netflix'te özellikle. Onu yaparız çok var. Netflix'te olmayan da var. Onları zaten bekliyoruz yani bir an önce Evet. başlasınlar ki Onları izlemeye yaparız. devam edelim diye. Şimdi geçtik bonuslara. Bonuslarsa o zaman ilk bonusu ben vereyim. Vereyim Evet mi? ama bu bölümümüzde 5 tane bonusumuz olmayacak. Evet birer tane bereket Birer versin. Tatlı bir dizi söyleyeceğim. Bu da abi The Last Kingdom. The Last Kingdom'ın hikayesi de çok güzel. İngiltere'de geçmiş zamanlarda yine zaten derebeylik sistemi vardı biliyorsun. İşte lordlar falan, krallar. Biliyorsun o hikayelere de bayılıyorum ben. Tarih dizisini, filmini bana sor abi. Neyse tarih filmi bu da. Tatlı bir film. İşte o derebeyliklerden bir tanesini işte o zamanki Viking diye adlandıralım kısaca. Vikingler saldırı yapıyorlar. Kalenin derebeyinin oğlunu kaçırıyorlar bunlar. Bu oğlan Vikinglerin arasında büyüyor. O zamanki işte Danish diyorlar tabii. Ben şimdi kolaylık olsun Viking diye anlatıyorum. Bu arada Vikingleri de izleyin. O da çok O kaliteli. izlemeye devam ettiklerimizde o. Evet o da çok güzel ama bitti galiba Vikingler'de. Son sezon falan galiba. Sonunu ben de saklıyorum devam ederse Ama diye. işte bitmedi yani. O da şeye kadar güzeldi. Ragnar ölene kadar çok güzeldi. Ondan Neyse sonra anlat bakalım. tutamıyorum Şu an kendimi ama ama bir sürü dizi var elimde. Neyse. Bunda da işte Utrecht diye bir dostumuz, sevdiğimiz bir arkadaş var. Yakışıklı da Utrecht değil mi? Allah için. Ha. Neyse Utrecht yakışıklı gerçekten. Utrecht'in yaşadığı hikaye işte o zamanki İngiltere kralı tabii bir tane krallık yok İngiltere'de o zaman bir sürü kral var. Ona yardımları vesairesi işte savaşları, başarıları falan filan diye giden bir dizi bu da muhakkak izleyin tatlı filmdi. Senin bonusun ne? Benim bonusum bir önceki videomuz minimalizmle ilgili olduğu için minimalizm. Niye kırıldım? Minimalizm. Bilmiyorum bir Minimalizm. kırıldım ya izlemenizi istedim. Kartı da şuraya bırak kocacığım. Aa YouTuber oldun sen. Aynen oldum. YouTuber mı oldun sen? YouTuber oldum. Tamam. Minimalizm de aslında benim yani Bir daha bir şey söyleyeceğim. Bir daha minimalizm belgeseli yapmayacağım burada değil mi? Daha. yapmam. Minimalizmi izleyin. 2 tane farklı minimalizm var. Aslında ikisi de aynı kişilere ait. Biri başka açıdan, öteki başka açıdan çektikleri ve anlattıkları bir şey. Minimalizmle ilgili bu arada izleyebileceğiniz ayrı bir part yapacağım. Ama onda sadece ben olacağım. O monolojinin içinde olacak ve öyle yapma. Şimdi bak girerim burada durmam. İkinci partı bekleyin. Minimalizm ikinci part gelecek çok yakında. Hazır her şeyi. Bir sürü daha yok değil mi? Bir sürü daha yok. Tamam. Dahaları Bu sefer- sevemedim ben yok, orada. bu sefer tip vereyim. Nasıl uygulayacağız? Tamam uydu. Güzel. Aynen, Bak bu onları projeyi. anlatacağım. Bu proje tutar kızım. Tutsun. Aa bitirmeye gidiyordum. Aa evet hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman bitirelim gel. O zaman bitirelim. Hadi bakalım. Biz birbirimizi seviyoruz. Siz de birbirinizi sevmeyi unutmayın.